Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dünya tarihini alt üst eden ve ulusların kaderini değiştiren suikastleri konuşacağız. Bu suikastler sadece bireylerin hayatlarını değil, aynı zamanda ülkelerin ve hatta tüm dünyanın kaderini değiştiriyor. Bazen bir kurşunun yarım bilim sağa ya da sola kayması ya da kaymaması dünya tarihini değiştirecek sonuçlara sebep olabiliyor. 14 Temmuz 2024 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan adayı ve geçmiş başkanı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimi de böyle bir hamleydi. Eğer suikast girişimi amacına ulaşsaydı dünya tarihi bambaşka bir yöne gidebilirdi. Sadece Amerikan siyasetini değil, dünyanın siyaset kurgusunu da derinden etkileyebilir, dünya uluslarının kaderini değiştirebilecek sonuçlar doğurabilirdi. Birinci Dünya Savaşı'nı resmi olarak başlatan suikasti düşünün. Evet, bütün dünya kaynıyordu belki ama Avusturya Arşidükü Ferdinand'ın 1914'te Bosna'da suikaste kurban gitmesi, milyonlarca insanın ölümüne ve kat be kat daha fazla insanın hayatının kökünden değişmesine neden oldu. Bu büyük savaşın ardından dünya hiçbir zaman eski haline dönmedi. İmparatorlukların sonu geldi, iyi ya da kötü dünyanın kaderi değişti. Isaac Rabin'i düşünün. İsrail Başbakanı Isaac Rabin 1995'te öldürülmeseydi belki de kalıcı bir İsrail-Filistin barışı sağlanabilecekti. Yasser Arafat'la birlikte bunun için mücadele ediyordu. Başarılı olmalarına ramak kalmıştı. Martin Luther King'i, Mahatma Gandhi'yi düşünün. Suikast sonucu öldürülmeleriyle insanlığın elinden neler kayıp gitti, neler eksildi ve daha nice isimler. Evet, bugün sizleri dünya tarihini alt üst eden ve ulusların kaderini değiştiren siyasi suikastlerin karanlık dünyasına sürüklüyorum. Hazırsanız başlayalım. Donald Trump. Amerika'nın eski başkanı ve 2024 seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a 13 Temmuz günü Pensilvanya eyaletindeki seçim mitingi sırasında bir suikast girişimi düzenlendi. Trump'ın sağ kulağını sıyıran kurşun tamamen şans eseri onu yaşamdan koparmadı. Ancak mitingi izleyen bir kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına yol açtı. Suikastı düzenlediği iddia edilen 20 yaşındaki bölge sakini Thomas Matthew Crooks ise olay yerinde öldürüldü. Olay çok taze olsa da herkesin aklında birçok soru işareti var. Ancak suikastların arka planları tarih boyunca hep böyle olmuştur. Ardından birçok soru işareti bırakarak tarihe geçmişlerdir. Bu soru işaretlerinde yanıt bulacağından oldukça şüpheliyim. Muhtemelen bu suikaste tarihin puslu sayfaları arasındaki yerini alacak. Donald Trump, suikasta ya da suikast girişimine uğrayan ilk Amerikan başkanı değildi. Abraham Lincoln. Suikastler tarihindeki en çarpıcı olaylardan biri de 1865 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Abraham Lincoln'un John Wilkes Booth tarafından suikaste uğramasıydı. Lincoln, yıllarca süren Amerikan İç Savaşı'nı sona erdiren ve köleliği kaldıran liderdi. Ancak suikasti sonrasında ülke büyük bir kaosa sürüklendi ve yeniden birleşme sürecinde büyük zorluklarla karşılaştı. Amerikan ulusunu derinden bir yasa sürükleyen bu suikast hala Amerikan tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olarak hatırlanıyor. James Garfield. Amerika Birleşik Devletleri'nin 20. başkanı olan James Garfield, 2 Temmuz 1881 günü Washington'da vuruldu. Bir avukat olan Charles Guite, istediği hizmete atanmadığı için Amerikan başkanını vurmaya karar verdi ve bu isteğini de başkan tatile gitmek üzereyken bir tren istasyonunda gerçekleştirdi. Omzundan ve sırtından vurulan Garfield ölümcül bir yara almamıştı ama kurşunun yeri bir türlü tespit edilemedi ve birkaç ay sonra enfeksiyon yüzünden hayatını kaybetti. Suikastçısı ise idam edildi. William McKinley. 1901 yılında Buffalo, New York'ta Amerikan Başkanı William McKinley, radikal düşüncelere sahip olan Leon Czolgoszis tarafından vuruldu. McKinley, ekonomiyi güçlendirmeyi ve Amerika'nın dünya sahnesindeki yerini sağlamlaştırmayı hedefleyen bir liderdi. Ancak suikastı sonrası başkanlık görevini devralan Theodore Roosevelt, Amerikan dış politikasında daha agresif bir tutum benimseyerek dünya politikasında önemli değişimlere sebep oldu. Ayrıca McKinley suikastı sonrasında Amerikan başkanlarını koruma görevi CIA olarak bilinen Amerikan Gizli Servis'te devredildi. John F. Kennedy. 1963 yılında Dallas'ta gerçekleşen John F. Kennedy suikasti, dünya tarihinin en çok konuşulan ve tartışılan olaylarından biri. Kennedy'nin açık bir araçla halk arasında geçişi sırasında vurulması sadece Amerika'yı değil tüm dünyayı şok etti. Bu suikast, Amerika'da güvenlik önlemlerinin arttırılmasına ve birçok komplo teorisinin ortaya çıkmasına neden oldu. Kennedy'nin ölümü, Soğuk Savaş döneminde büyük bir belirsizlik yarattı. Komplo teorileri hala devam ediyor. Franz Ferdinand. 1914 yılında Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand'ın Saraybosna'da suikaste uğraması, Birinci Dünya Savaşı'nın resmen başlamasına neden oldu. Bu olay tarihin en büyük savaşlarından birini başlatarak milyonlarca insanın ölümüne ve büyük imparatorlukların çöküşüne yol açtı. Franz Ferdinand suikasti dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Martin Luther King.
1968 yılında Yurttaş Hakları Hareketi önderi Martin Luther King, Memphis, Tennessee'de vurularak öldürüldü. Bir din adamı ve insan hakları savunucusu olan Martin Luther King, ırk ayrımcılığına karşı mücadelenin sembol isimlerinden biriydi. Hiçbir şekilde şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemlerini savunan King'in suikasti, Amerika'daki sivil haklar hareketine büyük bir darbe indirdi. Ancak onun mirası ve öğretileri ırk eşitliği ve adalet mücadelesine yıllar boyunca ilham kaynağı olmaya devam etti. Mahatma Gandhi 1948 yılında Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesi lideri Mahatma Gandhi bir Hindu milliyetçisi tarafından suikasta uğradı. Gandhi'nin şiddetsizlik felsefesi ve barışçıl direnişi sadece Hindistan'ın bağımsızlık sürecini değil, dünya genelinde birçok özgürlük hareketinde etkiledi. Suikasti sonrası Hindistan büyük bir yas dönemine girdi. Ancak Gandhi'nin mirası dünya çapında barış ve adalet savunucuları için ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Isaac Rabin 1995 yılında İsrail Başbakanı Isaac Rabin, Tel Aviv'de bir Yahudi aşırı milliyetçisi olan Yigal Amir tarafından vurularak öldürüldü. Rabin, İsrail-Filistin barış sürecinin önemli bir savunucusuydu. Kalıcı barışı sağlamak için Yasser Arafat'la birlikte çabalıyorlardı ve Oslo Anlaşması'nı imzaladıktan sonra anlaşmayı desteklemek için yapılan miting sırasında vuruldu. Barış umutları yarıda kaldı. Bugün o umutlar hala çok uzakta. Enver Sedat Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat, 1981 yılındaki askeri bir geçit töreni sırasında suikasta uğradı. Sedat, İsrail ile barış anlaşması imzalayan ilk Arap liderdi ve bu anlaşma Orta Doğu'da büyük bir değişim yaratmıştı. Sedat, İsrail'in o zamanki Filistin devleti üzerinde hakim olduğu bölge sınırlarını tanımış, diğer Arap ülkelerini de bu görüşe davet etmişti ve bu nedenle bir grup tarafından hain ilan edildi. Mısır ordusunda subay olarak görev yapan ancak İslami Cihat Hareketi mensubu olan Halit el-İslambüliye önderliğindeki bir grup asker tarafından düzenlenen suikast, Mısır'da ve tüm Orta Doğu'da istikrarsızlığa yol açarak barış sürecini zorlaştırdı. Indira Gandhi 1984 yılında Hindistan Başbakanı Indira Gandhi korumaları tarafından suikasta uğradı. Ayrılıkçı Sih militanlarına karşı operasyon düzenlenmesi emrini vermiş, fakat korumalarının da Hindistan'ın en eski dini olan Sihlere mensup olduğu gerçeğini göz ardı etmişti. Sih korumalarının kurşunları sonucu öldürülen Indira Gandhi, Hindistan'ın ilk kadın lideriydi ve bir saldırı bekliyorduysa da bu en yakınlarından değildi. Suikaste uğramadan bir hafta önce halkına şu sözleri söylemişti: Indira Gandhi ölse bile kanı topraktan fışkıracak ve binlerce Indira ülke halkına hizmet etmek için ortaya çıkacaktır. Suikasti Hindistan'da büyük bir iç karışıklığa yol açtı. Benazir Bhutto 2007 yılında Pakistan'ın eski başbakanı Benazir Bhutto yeniden adaylığı için düzenlenen bir miting sırasında suikaste uğradı. Müslüman bir ülkeyi yöneten ilk kadın olan Bhutto'nun ölümü Pakistan'da büyük bir siyasi krize yol açtı. Jules Caesar M.Ö. 44 yılında Roma senatosunda suikaste uğrayan Jules Caesar, Roma Cumhuriyeti'nin sonunu getirip Roma İmparatorluğu'nun doğuşunu başlattı. Caesar'ın suikasti tarihin en dramatik olaylarından biri olarak kabul edilir ve Shakespeare'in oyunlarına bile konu olmuştur. Caesar'ın ölmeden önce söylediği rivayet edilen "Sen de mi Brutus" sözüyle hatırlanan bu suikast, Roma'da büyük bir güç mücadelesine yol açarak dünyanın geleceğini şekillendirdi. Örnekler uzar gider. Düzenlenen tüm bu suikastler, tarih boyunca siyasi, sosyal ve ekonomik değişimlere yol açan önemli olaylar oldu. Bu videoda ele aldığımız suikastler, dünya tarihinin akışını değiştiren kritik anlardan sadece birkaçı. Siz de bu tür olaylar hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Daha fazla tarih içerikleri için kanala abone olun ve bildirim zilini açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.